Merhaba arkadaşlar, Fal Kader kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir fincanınızı yorumlayacağız, falımızı. Niyetlerinizi alın. Fincanımı açtım. Umarım iyi çıkar. Evet. Evet, şimdi ağız kısmında çok hareketli çıkmış bu arada. Bu da üst üste gelecek haberleri, konuşmaları ve kalabalık enerjileri gösteriyor. Özellikle bu beyaz açıklıklar önün açılıyor arkadaşım. Mesajı veriyor bana. Koyu tortular geçmişten gelen yükleri ve kafanı kurcalayan meseleleri gösteriyor bana. Yalnız bu falda yalnızlık değil, çevrende çok etki alma enerjisi var. Sanki bir süredir herkes bir şeyler söylüyor. Ama sen kendi kararını vermekte zorlanıyorsun gibi. Uzun boylu bir insan süliyeti var burada. Üzerinde uzun bir kıyafet varmış gibi duruyor. Genelde uzaktan seni izleyen, seni merak eden ama gururundan dolayı çok yaklaşamayan bir kişiyi gösteriyor. Daha çok erkek enerjisi gibi bu. Bu çok baskın geliyor bana. Bu kişiyle geçmişte bir kırgınlık ya da yarım kalmış bir konuşma olmuş. Tam yanında küçük küçük iki figür daha var. Biri destek verir gibi, biri arkadan konuşuyor gibi duruyor. Bu da çevrende iki farklı insanın etkisini gösteriyor. Birisi gerçekten iyi niyetli, diğeri ise kıskançlık enerjisi taşıyor. Canım benim. Şimdi burada büyük bir kuş arkadaşlar dikkatimi çekiyor benim. Kanatlarını açmış gibi duruyor. Kuş falda dediğim gibi haber ama burada sıradan bir haber değil. Beklenen bir mesaj, telefon ya da yüz yüze görüşme enerjisi var. Özellikle uzun süredir sessiz kalan birinden dönüş görünüyor burada bana. Kuşun hemen altında yol gibi uzanan ince çizgiler var. Bu da kısa bir yolculuğu gösteriyor bana. Bir ziyaret, gidip gelmeli bir iş ya da ani bir buluşma olabilir arkadaşlar. Şimdi burada sağ üstte şurada büyük koyu bir kütle var. İlk bakışta dağ gibi duruyor arkadaşlar. Bana öyle gibi geliyor ama dağın altında beyaz bir açıklık var. Yani bu mesele çözülmüş. Özellikle maddi ya da işle ilgili bir sıkışıklık varsa önünüzdeki süreçte rahatlama görünüyor arkadaşlar. Nasıl olacak dediğim bir konu yavaş yavaş yerine oturacak. Şimdi burada iki kişinin yüz yüze geldiği bir görüntü var. Sanki biri bir şey anlatıyor, diğeri dikkatle dinliyor. Bu falda önemli bir konuşma var. Duygusal bir yüzleşme olabilir. İçinde kalan sözler söylenecek gibi duruyor. Yani içinizde bir şey kalmayacak, içinde kalmayacak, yani söyleyeceksiniz bunu. Şimdi kalp enerjisi de yanında çıkmış. Bu yüzden aşk tarafı oldukça güçlü geliyor bana. Bir küslük varsa barışma, iletişim yoksa yeniden konuşma ihtimaliniz yüksek. Şimdi bu aşamada şu dip kısımlarına doğru çok kapalı değil. Bu güzel çünkü dip tamamen kapalı olduğunda insanın iç sıkıntısı çok ağır oluyor. Senin fincanında dipte bir parlaklık var. Bu da dileğinle ilgili bir ışık olduğunu gösteriyor bana. İçinden geçen bir konu olmuş ve hala acaba olur mu diye düşündüğüm bir şey bu. Fal bunun zamanla olumluya döneceğini söylüyor ve sabır istiyor biraz. Şimdi burada balık arkadaşlar, burada bir balık gibi bir şekil görüyorum ben burada. Bir balık yani. Balık biliyorsunuz ki kısmettir, maddi fırsat, bereket, eline geçecek para ya da iş fırsatı. Küçük küçük noktalarda para
girişlerini gösteriyor bana. Toplu olmasa bile parça parça gelecek kazançlarım olacak. Şimdi burada aynı zamanda arkadaşlar tilkiyi andıran bir sima görüyorum burada. Bir yüz çıkmış. Bu da çok zeki ama biraz çıkarcı bir kişi gibi duruyor. Sana güler yüzlü davranıp içinden başka düşünen biri olabilir. Özellikle nazar ve dedikodu enerjisi gibi bu. Son zamanlarda üstünde ağırlık hissetmem biraz da bundan dolayı. Arkadaşlar M, Y ve S harfleri bunlar ve A harfleri bunlar isim, soyisim ya da bir yer adı olarak karşıma çıkabilir. Ayrıca 3 vakit enerjisi var burada. 3 hafta ya da 3 ay içinde önemli bir gelişme olabilir. Falın genel enerjisi sıkışık bir dönemin sonuna geliyorsun arkadaşım. Önce haber geliyor, sonra bir görüşme ve ardından netleşme var. Özellikle duygusal tarafta yarım kalan bir hikaye yeniden hareketlenmiş. Kısmet kapanmamış, açık. Tam tersine fincanın üst kısmındaki açıklıklar yeni başlangıçları gösteriyor. Yani içini sıkan meseleler yavaş yavaş çözülürken çevrendeki insanların gerçek yüzlerini de daha net görebileceksin canım benim. Evet, şimdi özellikle yukarıdan aşağı inen uzun beyaz yollar dikkat çekiyor. Bunlar fal olarak açılan yollar, peş peşe gelecek gelişmeler ve kader çizgilerinin hızlanması anlamına gelir. Hayatında durmuş gibi görünen bazı konular birden hareketlenmeye başlıyor arkadaşlar. Ortada çok belirgin bir insan silüeti var burada. Uzun boylu, dimdik duran biri. Bu figür genelde gururlu, kolay geri adım atmayan birini temsil ediyor. Sana karşı duygusu olan ama bunu çok açık açık söylemeyen biri bu. Sanki aranızda bir sessizlik olmuş ama bağ tamamen kopmamış. Bu kişinin çevresinde iki ayrı yol çıkmış çünkü. Biri sana doğru geliyor, biri uzaklaşıyor. Yani kararsızlık enerjisi var. Yakın zamanda net bir konuşma yapacaksınız. Fincanın üst kısmında taç gibi duran şekiller var. Bu da güzel bir sembol. Başarı, yükseliş ve değer görmek anlamına geliyor bende. Özellikle iş, sosyal çevre ya da aile içerisinde sen haklı çıktın denilecek bir durum yaşayabilirsin. Seni küçümseyen ya da önemsemeyen birinin fikri değişecek bu konuda. Şimdi burada köpek yüzüne benzeyen bir şekil var. Bu sadık bir dostu gösteriyor. Herkesin arasında gerçekten seni düşünen bir kişi var. Bu kişi kadın enerjisi de olabilir, erkek enerjisi de ama yanında duran, seni koruyan bir karakter. Zor durumda desteğini hissedeceğim biri bu. Sivri ince bir şekil var burada. Mızrak da diyebilirim ben buna. Mızrak gibi ya da ok gibi. Bir şekil bazen kırıcı sözleri bazen de ani haberi anlatıyor bana. Bu konuşma sırasında sert bir cümle duyabilirsin ama bu konuşma sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacak. İçinde kalan bazı şeyler açığa çıkacak canım. Şimdi dip kısmı çok yoğun ve tek parça halinde kapanmış. Bu içine attığın duyguların ağır olduğunu bana gösteriyor. Özellikle uzun süredir düşündüğüm bir mesele var. Aklına gelen acaba ne olacak dediğim bir konu. Ama dikkat et, dipte tam ortada hafif bir parlak bir açıklık var arkadaşlar. Buradan görünmüyor ama bu ekrandan görünmüyor. Bu
tam bir yol gibi uzanıyor. Kısa ama önemli bir yolculuk işareti. Bir yere gidip gelme, ziyaret ya da resmi bir iş için hareket görünüyor. Yolun sonunda iki kişi çıkmış. Bu da buluşmayı gösteriyor arkadaşlar. Yani şimdi bu şekillerin arasında A, Y ve V harfleri çok bana göz kırpıyor. Özellikle burada da isim veya soy ismin içinde olabilir. Bir de üçlü bir zaman dilimi demiştim. Önemli bir haber alman çok mümkün arkadaşlar. Almanız. Üzerindeki ağırlık yavaş yavaş çözülüyor. Önce karmaşa yaşanacak gibi görünse de sonunda netlik var. İnsanların gerçek niyetlerini görmeye başlayacaksın. Özellikle aşk ve iletişim konusunda beklenmedik bir dönüş olabilir. Yol, haber ve yüz yüze konuşma enerjisi çok güçlü. Ayrıca bu falda yeniden başlangıç hissi çok baskın. Bitmiş sandığım bir konu tekrar önüne gelecek canım. Yani çok güzel çıkmış aslında falımız. Kötü değil ama biraz için kararmış. Ama aydınlıklar var dipte. Onun için sorun değil. Evet, şimdi tabağınıza geliyoruz. Önce bir niyet tutun arkadaşlar. Bakalım niyetiniz oluyor mu? Şöyle yapayım ben. Bir saniye. Ya hemen çevirirken de anlatıyorum. Oo, akıp gitti arkadaşlar. Çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Niyetiniz giderken bakın şurada, şöyle göstereyim. Bakın şurada bir kopma olup tekrar devam ediyor. Yani niyetiniz giderken bir atlama yapıyor. Ve bu şekilde de akıp gidiyor canlarım. Evet. Niyetimiz güzel. Akıp gidiyor. Evet. Şöyle akmasını bekliyorum ki şekillerimiz çıksın. Karmaşa olunca ben çok yoramıyorum. Şöyle belirgin şekiller olsun istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi tabak enerjisi fincandan bile daha yoğun çıktı arkadaşlarım. Şekillerin dağılmadan belirgin kalması yaşanacak olayların etkili olacağını gösteriyor bana. Yani bu falda gelip geçici değil, iz bırakacak bir gelişme var. Özellikle ortadaki büyük beyaz açıklık, yani çok dikkatimi çekti şurası. Bakın şurada. Bu adeta açılmış bir kapı arkadaşlar. Bu yeni bir başlangıç, temiz sayfa ve kader değişimi olarak nitelendiriyorum ben bunu. Şurada göz gibi duran, bakın şurada, bu açıklık çok güzel. Fanımızın hane içi bir de. Şurada göz gibi duran bir şekli var. Nazar enerjisi çok güçlü. Son zamanlarda üstünde ağırlık, halsizlik ya da sebepsiz can sıkıntısı hissediyorsan bunun nedeni biraz da çevrenden gelen enerji. Özellikle seni sürekli izleyen, merak eden bir kadın figürü çıkmış. Bu kişi her şeyi sessiz sessiz takip ediyor gibi. Şimdi tabağımızda yukarı doğru uzanan iki büyük yol var. Biri ince ve düz arkadaşlar. Biri ise daha karmaşık. Bu iki seçenekli bir durumu anlatıyor bana.
Hayatında karar vermen gereken bir konu olacak. Aşk mı, mantık mı? Kalmak mı, gitmek mi gibi bir ikilem enerjisi var. Ama falın sonunda açık olan yolda daha temiz görünüyor. Yani iç sesini dinlediğin seçim seni rahatlatacak. Şimdi şurada bir kuş figürü. Bu çok net haber sembolü arkadaşlar. Bir haberiniz var yani. Bu fincanda da vardı. Beklenmedik bir mesaj. Telefon ya da sosyal medya üzerinden bir iletişim. Burada kışın kanadı açık çıkmış. Yani haber hızlı geliyor. Özellikle gecikmiş bir konuşma tekrar gündeme gelebilir. Şimdi burada uzun elbiseli bir kadın çıkmış arkadaşlar. Bu da e, bu kişi bazen seni bazen de hayatına etki eden bir kadını temsil ediyor. Arkası dönük gibi durduğu için kırgınlık enerjisi taşıyor. Bir küslük ya da içine atılmış bir kırgınlık hala kapanmamış olabilir arkadaşlar. Şimdi burada yoğun tortu birikintisi. Bu da bir süredir taşıdığın yükü gösteriyor. Maddi stres, duygusal yorgunluk ya da sürekli aynı şeyi düşünmek gibi bir durum var. Ama tam alt kısmının kenarında beyaz bir açıklık olmuş. Bu da çıkış yolu var demek. Özellikle yaz aylarında ya da yaz aylarına doğru bir rahatlama enerjisi var. Özellikle arasında kalp çıkmış zaten. Bu kalbin tam ortasında küçük bir boşluk var. Bu yarım kalmış bir duyguyu anlatıyor. Bir ilişki netleşmemiş olabilir ya da biri duygularını tam söyleyemiyor olabilir. İki kişi birbirini düşünüyor ama araya gurur ya da mesafe girmiş arkadaşlar. Ee, Şimdi bir yerde balığımız var. Balık ve anahtar birleşimi gibi duruyor bana. E, Bu bir şekil olmuş. Yani bu çok güzel bir sembol. Kısmet kapısının açılması anlamına gelir. Elle ilgili mesela evinizle ilgili bir değişiklik ya da iş fırsatı ya da yeni bir başlangıç olabilir. Anahtar sembolü aynı zamanda çözüm demektir arkadaşlar. Uzun süredir çözülemeyen bir mesele sonunda netleşiyor. Şimdi buranın temel baktığım zaman mesajına bize verdiği mesaj yani şu anda tabağın hayatında kapanan bir dönemden çıkıyorsun. Bir süre karışıklık ve kafa yoğunluğu yaşamışsın ama artık önünde açılan yollar var. Hem aşk hem kısmet hem de haber enerjisi aynı anda çalışıyor. Seni yoran kişiler yavaş yavaş hayatından uzaklaşırken gerçekten değer veren insanlar daha net ortaya çıkıyor. Özellikle beklediğin bir konuşma veya haber düşündüğünden daha yakın görünüyor sana canım. Yani çok da güzel çıkmış açıkçası. Şimdi burada aynı zamanda bakın bembeyaz bir kelebek. Şimdi bu şöyle göstereyim size bakın. Şurada bembeyaz bir kelebek çıkmış. Beyaz kelebek çok özel bir sembol falda. Özellikle beyaz ve açık şekilde görünmesi. Arınma, hafifleme ve yeniden doğuş enerjisi. Kelebek falda zaten değişim demektir. Ama beyaz olması bu değişimin temiz ve hayırlı olacağını gösteriyor. Aslında üç şeyi anlatıyor. Üzerindeki ağırlığın kalkması olabilir bu. Yeni bir döneme geçiş olabilir. Duygusal olarak özgürleşme olabilir. Yani üç farklı şey anlatıyor. Bunu siz kendi yaşantınıza göre alacaksınız. Sanki uzun zamandır seni yoran bir konuda bir konu var da artık onun etkisinden çıkmaya başlıyorsun. Kelebek aynı zamanda ruhsal dönüşüm
işareti. Eski düşünce yapını bırakıp daha güçlü bir döneme geçiyorsun. Aşk tarafında beyaz kelebekler, saf duyguların olan bir kişiyi gösteriyor. Sessiz ama gerçek hisler taşıyan biri bu. Eğer hayatında biri varsa ilişkinin başka bir evreye geçmesi, yoksa yeni ve temiz enerji ile tanışma anlamına geliyor arkadaşlar. Özellikle kelebek kanatlarını açmış duruyor. Haberle gelen mutluluk demektir bu. Çok kısa süreli ama etkili olayları da temsil ediyor aynı zamanda. Yani aniden gelişecek bir karşılaşma, mesaj ya da konuşma hayatında büyük bir etki bırakabilir. Beyaz kelebek dileğin kabul oluyor işareti olarak da yorumluyorum ben çünkü. Bu sembolün bence çok güzel bu sembol. Ferahlık veren bir süreç yani. Özellikle içsel huzur ve rahatlama enerjisi çok güçlü arkadaşlar. Evet, burada yine bakın şurada eee, bir kadın, bu bir kadın ve beyaz bir kıyafet var üzerinde. Eteği kuyruklu bir kıyafet. Şimdi bunu baktığımda arkadaşlar bana eee, uzun kuyruklu bir elbise bu. Çok güçlü bir dönüşüm ve önemli dönüm noktası. Bakın bu da aynı şekilde yorumluyorum bunu. Özellikle gelinliği andırıyor bana. İlişki ciddi adım, söz, nişan ya da hayatı değiştirecek duygusal bir gelişme olarak değerlendireceğim. Ama illa evlilik anlamına gelmiyor bu. Bazen de kişinin kendi hayatında yeni bir sayfa açmasını gösteriyor. Kadının dik durması, güçlü bir kadın enerjisi taşıdığını söylüyor bana. Seni temsil ediyor yani bu. Son zamanlarda yaşadığın şeyler seni yormuş olsa da içten içe toparlanmaya başlamışsın. Beyaz kıyafet burada temiz niyet, saf başlangıç ve korunmuş enerji demek. Kuyruklu olması ise geçmişinin izlerini hala taşıdığını gösteriyor. Yani eski bir olay tamamen arkada kalmamış ama artık seni geride tutmuyor. Anlatabildim mi? Eğer figür, şöyle söyleyeyim. Şimdi burada etrafında şu şekilde olması ve bakın göz de hemen yanında, görüyor musunuz? Eee, pardon. Önemli bir gelişmenin yaklaşması, özellikle aşk konusunda ciddiyet, konuşması enerjisi var. Bir kişi sana karşı duygularını daha açık gösteriyor. Uzun kuyruk aynı zamanda dikkat çekmektir. İnsanların seni konuşması ve göz önünde olmak anlamına da gelir. Burada gözümüz de var. Bu sembol bazen şöyle yorumlanır. Bir kadın kendi değerini fark etmeye başlıyor. Anlatabildim mi? Yani eskisi gibi herkesi memnun etmeye çalışmıyor. Daha seçici, daha güçlü bir döneme giriyor demek bu. Figürün içerisindeki açıklıklar da özel pardon, açıklıklar güzel. O da önünde temiz bir yol olduğunu gösteriyor. Özellikle beyaz figürün yanında şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle bir küçük ışık görüyor musunuz? Bir açıklık. Bu da önünde temiz bir yol olduğunu gösteriyor. Özellikle beyaz figürün yanında olmuş olması bu. Yani sizin bu gelinlikli ya da beyaz kuyruklu elbise. Korunma enerjisi çok yüksektir arkadaşlar. Evet, burada göz var ama burada da bakın açıklık, aydınlık, ışık gibi duruyor. Korunma enerjisi çok yüksek. Fal şöyle diyor: sabretmişsin, şimdi ödül zamanı yaklaşıyor diyor sana arkadaşım. Çok güzel çıkmış. Bence kesinlikle güzel çıktı diyorum falımızı. Her akşam olduğu gibi. Zaten kötüleri biz almıyoruz, kabul etmiyoruz hayatımıza. İnşallah uyumlanmışsınızdır. İnşallah dediğim gibi niyetlerinize göre yorumlanmıştır. Ee, Teşekkür ediyorum.
İnşallah bir sonraki falda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.